Merhaba arkadaşlar. Uzun süredir video çekemiyordum. Profesyonel hayatımdaki yoğunluk ve pandemi süreci nedeniyle ortaya çıkan kısıtlamalar nedeniyle uzunca bir süre karşınızda olamadım maalesef. Makako ile ilgili bana çok fazla soru soruluyor. Bahçeyle ilgili gözlemleri maalesef çiçeklenme döneminde sizlerle paylaşamadım. Ama öncelikle şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Makako çiçeklenme dönemi açısından bence rüştünü ispat etmiş bir çeşit. Bu sene de tam çiçekleme neredeyse Mayıs ayını buldu. Gerçi biz bu sene yine agresif bir budama yaparak çok fazla meyve gözü bırakmamıştık. Ama o sınırlı sayıdaki meyve gözü üzerinde, çiçek gözü üzerinde yaptığımız gözlem sonucunda Makako'nun diğer çeşitlerden işte 2 haftaya yakın bir süre daha geç çiçeklendiğini söylememiz yanlış olmaz. Arkadaşlar Makako ile ilgili zaten önemli avantajlarından bahsettim ben. Çiçeklenme dönemi önemli bir avantaj. Kendine verimli bir çeşit, oldukça şekli, çok hızlı gelişen, büyümeye çalışan bir çeşit. Ama beraberinde benim bazı negatif gözlemlerim de var. Bunları da sizlerle paylaşmayı borç biliyorum. Bir sorumluluk gereği bunları da sizinle paylaşmam gerekiyor. Bunlardan birincisi soğuk havaya olan hassasiyeti sürgünlerinin. Hani bunu doğrudan söylemek doğru olmayabilir. Ama 2 yıldır gözlemim Makako sürgünlerinin Nonpareil, Vairo, Ferraduel, Ferragnes, Lauren gibi bahçemde birkaç tane ağaç var bunlardan. Bu ağaçlara göre daha hassas olduğunu, soğuk havaya daha hassas olduğunu söyleyebilirim. Tabii bilimsel bir gözlem değil bu. Çünkü bahçenin her yerine homojen dağılmış vaziyette değil bu ağaçlar. Belirli bölgede. Orada lokal daha sıcak bir hava da söz konusu olabilir. Doğrudan bunu söyleyemiyorum. Ama benim gözlemim en azından böyle bir husus var. Hani bunu doğrulamak kolay bir şey değil. Ama sonuçta farklı dönemlerde çiçeklenen, farklı dönemde uyanan çeşitler bunlar. Ama önceki yıl 22 Mayıs'ta, bu yıl 12 Mayıs'ta gerçekleşen don olaylarında maalesef sürgünlerin de Makako'da zarar gördüğünü, zarara uğradığını gözlemledim. Diğer çeşitlere göre bu zarar çok daha fazlaydı. Bu sene farelerle mücadele etmek zorunda kaldık. Burası bozkır bir arazi. Kışın çok fazla bir bitki örtüsü yok. Yani otlar da kışın öldükten sonra artık ağaçların kabuğundan başka fareler için yenecek çok fazla bir şey kalmıyor maalesef. Farelerle, tarla fareleriyle ciddi seviyede mücadele etmeye çalıştık ama bir dönem kışın bahçeye çok uğrayamadığımız bir dönemde, pandemi nedeniyle de uğrayamadığımız bir dönemde yaklaşık bahçemizdeki ağaçların 1/4'inin fare zararına uğradığını gördük. Ki fareler ağaç gövdelerinin böyle bilezik şeklinde bütün etrafını kuşatarak yedikleri zaman maalesef kök tarafıyla ağacın üst tarafı arasındaki bağlantı kesiliyor. O sıvı sirkülasyonu sona eriyor ve ağacın üst tarafı kuruyor. Bundan dolayı da biz bu tarz ağaçların üst kısmını kestik ve alttan Garnem'in tekrardan kendi sürgünlerini, kendi filizlerini vermesini bekledik. Ve Garnem çok hızlı bir şekilde kendi sürgünlerini verdi. Budama yaparak ardından diğer ağaçlardan göz alarak bu ağaçlara aşılama yaptık. Ve Garnem'in mevcut yayılmış köklerinden, yeni fidan dikmek yerine Garnem'in yayılmış köklerinden istifade etmeye çalıştık. Bununla ilgili yine sonuçları, gözlemleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Diğer bir olay, Makako'da bu sene de yine bahçemizde, bu arada meyve sayımız çok az. Yani don olayından sonra yok denecek kadar az sayıda meyve var bu bahçede. Ama yakın çevremizde aile dostlarımız, işte akrabalarımıza verdiğimiz birkaç tane fidan vardı. Şehir içerisinde böyle soğuktan daha az etkilenen ağaçlar var. Oradaki meyvelerdeki gözlemlerim ve diğer taraftan geçtiğimiz yıl ağaçlara meyve girdikten sonraki gözlemlerim, Makako'da bir ikiz meyve verme yatkınlığı var. Tabii ikiz meyve ile çift meyve karıştırılıyor. Öncelikle bunu açıklayayım. Çift meyve arkadaşlar aynı kabuk içerisinde yer alan birden fazla iç. Bir tanesi genelde büyük, biri biraz daha küçük ve bu bir defo olarak kabul ediliyor, bir kusur olarak kabul ediliyor ticari açıdan. Hani lezzetini etkileyen bir durum yok ama hani bademleri pazarlamaya çalıştığınızda çift oranının yüksek olması bir kusur. İriliğini, görünümünü kozmetik açıdan etkileyen bir durum. İkiz badem ise bundan biraz daha farklı. Aynı çiçekten birbirine yapışık veya birbirine çok yakın şekilde çıkan 2 adet badem aslında. Ama buradaki problem bazen bu bademlerin birbirine çok bitişik olması ve bu nedenle de ortaya çıkan, özellikle hasattan sonra kabuk soyma, kabuğunu kırma gibi operasyonlarda ortaya çıkan problemler. Kabuk soyma, kabuk kırma makineleri genelde normal şekildeki bademler için tasarlanmıştır. İkiz bademin bu tarz makinalardaki bu tarz makinalarda ikiz bademin takılma olasılığı, oralardan düzgün geçmeme durumu var. Bazen bu arada bu gözlemim
Şöyle, bazen bu iki badem birbirine çok bitişik olabiliyor ve çok kusurlu gözükebiliyor. Bu bademlerden bir tanesi bazen diğerini domine ederek gelişiyor, diğeri çok küçük kalıyor. Bazen de ikisi zamanla birbirinden ayrılıyor ve aslında iki tane ayrı badem gibi gözükebiliyor. Ya böyle bir gözlemim var. Sizlerin de bahçelerinde makaku diken arkadaşlar böyle bir şey gözlemlediyseler benimle paylaşabilirler. Bu ikiz badem olayı benim dikkatimi çektikten sonra ben Sebas'ın videolarını açtım. Sebas'ın pek çok videosu var makako ile ilgili. Orada daha detaylı acaba oradaki meyvelerde de böyle çok verimli ağaçların gösterildiği videolar var biliyorsunuz. Ve oradaki meyvelerde de böyle bir sorun var mı? Buna yer yer rastladığımı söyleyebilirim. Sebas'ın videolarında ve ben bunu Sebas'a da yazdım ama Sebas bunun çok önemli bir kusur olmadığını söyledi. Sebas'a göre hatta iki tane badem olması onun verimliliğini gösterir tarzı bir cevap aldım. Tabii burada takdir size ait. Bunu bir kusur olarak görür müsünüz, görmez misiniz? Ben kendi bahçemdeki, çevremdeki bahçelerdeki gözlemlediğim görüntüleri sizlerle paylaşıyorum. Burada takdir tamamıyla size ait. Tabii burada çevresel etmenlerin, burada önemli hususlardan bir tanesi çeşidin buna meyilli. Her çeşit bu kadar ikiz badem yapmaya meyilli olmayabiliyor. Ve çevresel etmenler, işte güneş ışığı veya hava sıcaklığı, çiçeklenme öncesi ve dönemindeki hava sıcaklığındaki ani değişmeler, ikiz bademle beraber çift bademe de sebebiyet verebiliyor. Ve arkadaşlar videoyu bitirmeden önce şunun altını çizmekte fayda görüyorum. Badem ağaçlarının aslında bu bütün meyve ağaçları için geçerli. Bebeklik döneminde yani bu ilk dikildikleri ilk birkaç yıldaki tepkileri onların gerçek reaksiyonları olmayabiliyor. Yani biraz daha uzun vadeli sonuçları gözlemlemekte fayda var. Ağaçlar ilk yıllarında normal yapacakları tepkilerin dışında tepkiler verebiliyorlar bölgeye adapte olurken. Dolayısıyla hani ben kısa vadede işte ilk 1-2 yıldaki tecrübelerimi sizinle paylaşıyorum ama bunlar daha uzun vadeli, uzun vadede bu sonuçlar değişebilir. Bu gerçeği unutmamak gerekiyor. Ben kanalımda sizlerle yine badem çeşitleri, farklı badem çeşitleriyle ilgili gözlemlerimi paylaşmaya devam edeceğim. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Şayet abone değilseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız efendim. Güvende kalın, hoşça kalın.